Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Abi sabah uyandım. Uyuyamadım ya. Gece boyu uyuyamadım. 2 saatlik uykuyla duruyorum. Kahvaltımı yaptım abi. Güzelce çayımı aldım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıfırdan Master'a. Takım arkadaşımız Plat geldi. Karşısı bronz görünüyor. Silver bitirmişler. Yine aynı şeyi yapacağım abi. Aç gözlü alacağız. Oto income'ımızı açacağız. Sadece işçi basarak kazanacağız. Oto income'ı kapatmayacağım. Bir şey göndermeyeceğim. Sadece ekonomiyi nasıl yapıyorum? Onu izleyin abi. Planımızı şimdiden söylüyorum. Yani income açıyoruz abi. Sadece nerede ne işçi bastığıma bakın. Tamam, sadece bunu yaparak oyuna yeni başladıysanız kazanabilirsiniz. Aç gözlü alıyoruz. 5 geliri var diye. Kasa ödemesi de alabilirsiniz. Hatta kasa ödemesi alalım bu el. Hepsinin bitikini kaldırdım. Kasa ödemesinde rüzgar kartalı başlayabilirsiniz. Büyü hasarımız var. Kurt alalım. Rent alalım. DPS'te sıkıntım var dostlar. Şöyle mi yapsak? Warp kanadına döneceğiz gibi duruyor. Goblin kopteri çıkartsak pierce hasarımız olmuyor. Nasıl yapalım burayı? Trent'i salsak. Mesela yeterli yüksek maliyetli işçi yok diyor. Umurumuzda değil abi. Kasa ödemesinde bunu geliştirebiliyorsunuz Menekşe'ye. Bu ne demek? İşçi alabilirsin demek abi. Neyse rakime falan bakmayayım. Direkt hazır verdim. Takım arkadaşım solucan göndermiş. Ben de göndereyim. Otomatik gelirim açık. Fiesta oynuyor arkadaş. Böyle devam edeceğiz abi. Çayınızı kahvenizi alın dostlar. Bu serüven güzel olacak. Bu arada Content Creator kodum Davy Jones. Hepsi küçük harflerle kullanabilirsiniz abi. Kod şu an ekranda. Bana destek olabilirsiniz. Pegasus başlamış. Boş. Mürit başlamış, geçirdi. Sağlam geçirdi hatta. Peki takım arkadaşım bunu bilerek mi yaptı? Onu bir kontrol etmek istiyorum. Yok. Tamamen random yapmış. Ve işe de yaradı yani takım arkadaşımın yaptığı. Biz kasa ödemesi başladığımız için geçirmiyoruz abi. Menekşemizi geliştirdik. Bu geçirmiyor dostlar. Rahatça oyununuzu oynayabilirsiniz yani direkt. 2 işçi yapacağım. 124 gold'um olacak çünkü. Abi tır çarpmış gibiyim ya. Ya böyle bir uyku tutmadı ya tüm gün. Sabaha kadar yani 5 dakika uyudum uyandım. 5 dakika uyudum uyandım. Genelde uyuyamadım zaten. Şimdi gönderdi. Rakibim umurumuzda değil. İş çalmaya devam ediyoruz. Menekşe'yi görüyorsunuz zaten. Çok rahat. 3'ü de tutuyor, 4'ü de tutuyor. Takım arkadaşım geçirdi Fiesta. Onu coverlıyoruz. Otonkam hala açık. Göndermek istiyorum dedi ama umurumuzda değil. Burada sadece dalgayı bölmek adına bir tane kurt attım sağ tarafa. Bu ne demek? Yine 2 işçi alabiliyorum demek. Çok basit oynuyorum şu an. Hani olabildiğince basit bir şekilde kazanacağız. Sadece işçi almaya odaklanın. Değerim yüksek. Tutacağımı biliyorum. Bunu siz bilmeyebilirsiniz. Tutacağımı biliyorum. Dolayısıyla işçi alıyorum. Evet, düz mantık. Dalga sayısıyla 2'ye katlayın işçi sayınızı. Ama tabii tutabilecek şeyleri koyun. Mesela bu tutamaz abi. Bu ne biçim bir board. Bu tutmasının imkanı yok. Böyle bir boardunuz varsa tabii ki işçi almayın. Geçirmiş. Kertenkele. Hem income olacak hem de delme hasarı vurduğu için gizemli zırha fazla vuracaktır. Pegasus biliyorsunuz. Gizemli zırhı var. Dolayısıyla delmeden baktım. Kaç vuruyormuş? Artı %15 vuruyormuş. O yüzden kertenkele gönderdik.
Yine income odaklı, yani robot da gönderebilirdim. Robot mesela hani daha güçlü bir unit ama bu büyü vurduğu için Pegasus'a daha az vuracaktı ve daha az gelir kazanacaktım. Zaten gelir oynayacağız dedik. Bir tane daha solucan atayım, takım arkadaşım gönderdi diye. Fener balığı koymuş rakibim. Demek ki rakibim köpek balığı yapmak istiyor. Takım arkadaşım yok edecektir. Gördüğünüz gibi biz income göndererek belki de takım arkadaşımızdan daha iyi bir geçirim yaptık. Bakıyorum, evet, takım arkadaşımızdan daha da iyi geçirdik. Aynı zamanda ben tuttum. Menekşe dediğim gibi güçlü. Dalgayı ikiye bölerek oradan az bir şey zaman kazandırdık. Kurtu ne kadar geliştiriyorum? 160. Bir işçi alayım ben. Neden? Dördüncü dalga 8 işçi olsun. Burada mesela kurtla şöyle yapabilirim. Kurt biliyorsunuz, kanalda kurt videosunu izlemediyseniz onu da izleyin abi. Kurtlar birbirine sinerjisi olan bir unit. Kurtların vurduğu kurt yarası alıyor. Kurt yarası olan diğer kurtun daha fazla vurmasını sağlıyor. Altı da gönderebilirim. O yüzden yani Solcan'a gönderebilirdim ama göndermedim. Niye? 6'da daha fazla göndereyim diye. Pardon. 6'da da bir şey yapmayacağız abi. Ekstradan bir şey yapmayacağız. Yine kertenkele göndereceğim. Yine bir işçi alacağım. Neden? Kurtu geliştirmenin ücretinin 160 olduğunu anladım. CTRL'ye basılı tutuyorum. 160'a geliştireceğimi biliyorum. Buradan parama baktım, 167 olacak. Benim ilk baktığımda 154'tü burası. Ama Mithium'um arttıkça para kazanacağımı bildiğim için direkt önden bir tane işçi aldım ki zaman kaybetmeyeyim. İşçim direkt Mithium kazmaya başlasın. Aynı zamanda rakibe de geçirmişiz solucan göndererek. Şimdi burada bir tane büyü hasarı koydum. İleriye odaklı. Shift'e de bir tane kertenkele daha sıraya koydum. Neden? 42 Mithium'um olacakmış. Zaten income oynuyoruz. Neden ekstradan değer almayalım? Rakibimin tankı gizemli zırhı var. Fener balığı oynamaya çalışıyor. Fener balığına az vurur kertenkele. Ama tankını öldürdükten sonra diğer unitlerim zaten eritecektir. Yine bir tane gizemli zırh koymuş. Emektar. Gördüğünüz gibi fazladan hasar vuruyoruz. Burada fener balığı hasar yedi. DPS'i de kalmadı demek oluyor bu. Yine sağlam bir geçirim olacaktır. Sağlam geçirdiğim için, takım arkadaşıma geçirdiği için 2 işçi aldım bu sefer. Neden? Çünkü buradan krala vuracağız. Krala vurduğumuz için gol kazanacağız. 150 gold'um oldu. 160'a tamamlayacaktır. Ki oyun da bitti zaten muhtemelen burada. Ekstradan hiçbir şey yapmadık dostlar. Evet, yine Epic Games'in iğrenç achievement sesleri. Bu arada dostlar şunu da söyleyeyim. Bu hesapta burada 1000 cevher gönderme kodunu kullanmadım kendi hesabıma. Buradan da benim kodumu girerek bana destek olabilirsiniz abi. Dave Jones yazdığınızda burada desteklenen kişi Dave Jones. Siz %10 fazladan satın alım yaptığınızda cevher alacaksınız. %14'ü de bana bağış olarak gelecek. Dediğim gibi burada cevherimi kullanmadım. Bunu Master'a çıktığımız gün yorumlardan bir kişiye 1000 cevher vereceğiz. Yorumlarda nickname'ini yazan serinin son videosunda nickname'ini yazan kişiye hediye edeceğiz. Kura çekeceğiz abi canlı canlı. Kime çıkarsa artık ona hediye edeceğim. O yüzden seriyi kaçırmayın abi. Abone olun, like atın. Seriyi kaçırmayın. Master olduğumuzda da 1000 cevherimizi hediye edelim içinizden birine. Siz bana destek olduğunuz bu serüven boyunca ben de size en azından böyle bir destek olayım. Maç bulunca tekrardan görüşelim dostlar. Evet. Maçımızı buldu. 3,5 dakika bekletti abi sırada. Saat şu an 10.30 tam olarak. 18 Mayıs. Bu videoyu muhtemelen siz 20 küsur Mayıs'larda izliyorsunuzdur. Çünkü benim stok videolar vardı sırada. Stok video yapmak zorundayım abi, bunu biliyorsunuz zaten. Çalıştığım için vaktim olmuyor. Hani ben de isterdim günlük video atmak ama yapamıyorum ne yazık ki. Yine kasa ödemesi yapalım. Kasa ödemesi nasıl oynanır görelim abi. Yine bu arada rüzgar kartalı verdi. Bir tane burada deniz yılanı görüyorum, onu alacağım. Gral tankımız olacak. Buradan büyü hasarı aldım. Ranger ve ucuz işçi diyorum, savaşçı aldım. Burada direkt dediğim gibi yine başlangıcı yapabiliriz. Yine 4 tane elim çarptı ya.
Neyse elimiz çarptı madem. Değiştirelim. Değiştirmemiz gereken bir şey var mı? Minigun alalım. Büyü hasarını, özür diliyorum. Delme hasarını tamamen ortadan kaldırdık. Artık rüzgar kanadıyla işimiz yok. Bir tane mancılık alalım. Bir tane de kurt alalım. Ya da kurt yerine bir tane de vahşi savaşçı alalım abi. Rakime falan bakmayayım. Direkt hazır vereyim başlasın. Baktım yeşil şeytan başlamış. İlk wave'i tutar. İkinci wave'i tutamaz. Şurada kertenkeleye bir tane sıraya koyayım. İşçimi sıraya koyayım. Ne gönderirsek gönderelim geçiriyor. Eğer yeşil şeytanın yanına bir şey koymazsa. İkinci dalgada. Solucan da göndersek geçirir. 2 tane. Kertenkele de gönderirsek geçirecek arkadaş. Dediğim gibi hani yine income açık. Burada mesela ne yazık ki diğer solucana medium'umuz yetmeyecek. Yine de koydum sıraya. 19 olsaydı belki atma şansımız vardı ama 18'de birazcık zor. Yine işçimizi sıraya koyalım 2 tane. Zaten bir önceki turdan biliyorsunuz. Rüzgar kanadı tutuyor. Bunun gelişmemiş versiyonunu kullanırsanız eğer rakip solucan göndermezse Pro League yapıyorsunuz. PS'de oynayanlara duyurulur. Burada tek solucana geçiriyor mu? Eksi 10 derece diyor. Galiba tek solucana da geçiriyor. Bu da aklınızda bulunsun dostlar. Burada hangi dalgada neyin neyi tuttuğunu da yavaş yavaş anlayacaksınız. Hem rakiplerinize bakarak hem kendinize bakarak gördüğünüz gibi %50'sini geçirdi. Bir tane solucana geçirdi bu arada. Demek ki yeşil şeytan yanına bir şeyler istiyor ikinci dalgada. Eğer yeşil şeytan başlangıcını seviyorsanız aklınızda bulunsun, ona göre işçi alın. Burada medium'um yettiği için kertenkele göndereceğim. Şey de gönderebilirdim. Ejderha kaplumbağa da gönderebilirdim. İkisi de işe yarıyor. 3 tane işçiyi sıraya koyacağım. 4. dalgayı tutacağımı biliyorum. Bu arada ucuz hiçbir şeyim yok. 15'ten 145'e çıkıyor. O yüzden bu erken aşamada birazcık sıkıntı yaratacak bize. Ne yazık ki orada bir zara bastık yanlışlıkla. Hiç değiştirmeyebilirdim gerçi ama oldu artık. Bir tane daha yeşil şeytan koydu. Bildiğiniz üzere 3. dalgada güçlü yeşil şeytanlar. Ben gayet güçlüyüm. Burada 4. dalgadan sıkıntı yaşayabilirim diye işçimi iptal ettim. Burada bir tane kurbağa yavrusuyla şöyle wave'i ikiye böleceğim. Onun arkasına birkaç tane destek koyabilirim. Bak emin olmadım yani kaç yıldır oynuyorum bu oyunu. Emin olmadığım için ben bile şey yapıyorum yani. Ezbere de oynamayın abi. Onu demek istedim aslında. Bir tane solucan göndereceğiz. Solucan burada yeşil şeytana 2-3 hit muhtemelen tanklayacaktır. Bu bize kertenkeleden DPS vurmamızı sağlayacak. Ama baktığınız zaman yine income gönderimi yaptık. Gelir odaklı bir gönderim yaptık. Sadece hani oyun belirlemesini de ben belirleyeyim dedim. Tek farkı o oldu. Yine büyü hasarı koymuş. Hasarı kötü değil bu dalgada rakibimin. Defansı da defans açısından kötü. Dolayısıyla az da olsa bir geçirim yaparız diye tahmin ediyorum. Takım arkadaşım da geçirdi. Burada krala yine bir dokunacağız. Burada bir tane işçi aldım. Hatta 2 tane alayım. Artık yavaş yavaş işçi sayımızı artırdık. Buradan biraz da olsa gold kazanacağız. 80 olursa bir tane unitimi geliştireceğim. Olmazsa da bir tane unitimi satıp geliştireceğim. Düşük paralı işçim yok ne yazık ki. Dolayısıyla şu hareketi yapmak zorundayım. Bunu da büyü hasarına çevirdim. Neden? 5. dalgada büyü hasarı gerekiyor gördüğünüz gibi. Sadece şu tablolara bakarak oynuyorum şu an. 5. dalgada demek ki büyü hasarı lazım diye bunu DPS moduna çevirdim. 6. dalgada darbe hasarı istiyor ama atik zırh istiyor. Bunun zaten atik zırhı 6. dalgada da bunu tank moduna çevireceğim. Çok basit aslında. Burada yine göndermiyorum.
Param minimum yetmemesine rağmen. Neden? Çünkü 6. dalgada göndereceğim. Full büyü hasarı var diye. Burada Menekşe burayı temizleyecek. Burada sadece zaman kazandık gibi oldu. Ve boss'un da canını %40'a düşürmemiz yeterli oldu. Burada hani vahşi gönderebilirsiniz dostlar, onu söyleyeyim. Medium'unuz yettiği için. Ve hani rakibinizde görüyorsunuz kaç turdur kötü olduğunu. Bunu gördüyseniz direkt burada vahşi gönderebilirsiniz. Ben onu da yapmayacağım. Pardon. Şu oyun... Neyse, sonra ben onu hallederim. Şimdi 80 medium'um oldu. Rakibi geçirdik mi? Geçirdik. Hemen bir toksiklik. Galiba burada Cannoneer göndereceğiz. Yetiyor mu Cannoneer'a? Yetmiyor. Topçuya yetmedi. Dino göndereceğiz. Burada Rüzgar Kartal'ın arkasına bir tane DPS koydum. Vahşi Savaşçı hem fazla vuruyor 6. dalgada hem de zırhı atik olduğu için az hasar yiyor. Dediğim gibi bunu da tank moduna çevirdik. 45 diyor. Bir tane de kertenkele gönderelim. Bakın takım arkadaşım iblis gönderiyor 100 milyonluk. Ama biz daha fazla geçireceğiz rakibe. Gelir odaklı göndermemize rağmen. Neden? Sadece satranç oynuyor gibi düşünün. Rakibin ne yaptığını analiz ettik. Ona göre gönderim yaptık. 7. 8. dalgada güçlü rakibim. Ama 6'da oyun bitmiş olabilir. Takım arkadaşım %64 geçirdi dostlar. Ben %70 geçirdim. Anladınız mı? Burada 2 tane işçi alacağım. Oyun bitmiş olabilir zaten. 2 maç attık. İkisi de 6. dalgada bitti. Yani öyle tahmin ediyorum. Bitti mi? Bitmedi. Tamam, bitti. Güzel. Yani video 20 dakika oldu. O zaman 3. maça da girelim biz. Bu arada bronz olduk. 52 puan verdi. Şöyle de geçmişimi göstereyim. Maçların ikisi de... Kendimi kapatayım hemen. Maçların ikisi de 6. dalgada bittiği için o yüzden 3. maça da girelim. Maç bulunca görüşelim dostlar. Evet dostlar, 3. maçımızı da buldu. Totalde hesapta 4 maç atıldı. 4'ü de win oldu. Yavaş yavaş ranklar yükseliyor. Oo, takım arkadaşımıza bakın siz. Usta seviye bir oyuncuyla oynuyoruz. Takım arkadaşımız. Karşısı ikisi de Kanadalı. Muhtemelen birlikte giriyorlar. Şurada da bu arada çok komik. Bence. Yeni bir oyuncuyum, lütfen bana iyi davranın yazısı. Madem kas ödemesi başladık bu maçlarda, yine kas ödemesi başlayalım. Hepsinin tikini kaldırdım. Sakura başlangıcı var ama almayacağım. Neden? Çünkü kutsal intikamcı başlayacağız. Banker'da başlayabilirdik bu arada. 275 ne yazık ki burada yumurta kesesi başlayamıyoruz. Ne yapalım? Yani güzel bir şey yok elimde ne yazık ki. Ama şu yeterli olacaktır. Şöyle tam ortaya koyalım. Takım arkadaşım Kral Upgrade'i bastı. Yine düz oynuyorum abi. Sıradan bir oyuncuyum. Rakibe falan bakmıyorum. Hazırımı verdim. Sadece otomatik gelirimi açtım. Hatta yani rakibi solucan göndermek yerine Kral Upgrade'i bastım. Garanti çünkü. Hani direkt artı 6 gelirle başlıyorsunuz. Solucan gönderip beslemiyorsunuz kısaca. Hadi Kral Upgrade ile başlayalım turda. Hiçbir fark olmayacak zaten. Solucan göndermişsiniz. Bakın yine minik şeytan. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Bu arada ben işçimi sıraya koyayım. Bunda şöyle bir sıkıntı olacak. İşçi sayımız az olduğu için ne yazık ki solucana medium'umuz yetmeyecek. Öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu arkadaş 2. dalgayı da tutabilir. Herkes tuttu. Evet, 14 diyor. Ne yazık ki geçiremiyoruz arkadaşa. Ama mesela oyun oynayarak abi sadece maç sayınızın fazla olması lazım. Yavaş yavaş zaten öğreniyorsunuz. Bakın yani ben Yeşil Şeytan'ın mesela 2. turda geçirdiğini bilmiyordum. Ne oldu? Maç atarak öğrendim. Bundan sonra unutur muyum? Unutmam. Uzun bir süre ara verirsem tabii ki unuturum ama unutmam yani. Yeşil Şeytan 2. dalgada solucana geçiriyor. Ha, şöyle de bir ihtimal var. Rakip belki bir şeyler ekleyecek. Bakalım, eklemedi. Şanslı bir rakip diyelim. Kanadalılar
Kibar insanlar olur. Kibarlığından kazandı diyelim. İşçi almaya devam ediyorum. Bildiğiniz gibi Kutsal İntikamcı gayet güçlü bir unit. Hatta 3'ü de tutar bu. 2 işçi koydum. 4'ü de tutar. 4 işçi koydum. Şimdiden. Gördüğünüz gibi başa baş tuttu. 4 işçi sırada. 4. dalgada zayıf olacağım. Neden? Mesela şimdiden diyelim eksi 15. Ama ben şunu biliyorum abi. Bunun zırhı atik. 4. dalgada atik zırha ihtiyacım var. Neden? Çünkü darbe vuruyorlar. Darbe atik zırha eksi %20 vurduğu için bu çok az hasar alacaktır. Dolayısıyla 4. dalgada güçlü olacaktır. Bunu biliyorum. Rakibim de zaten medium gönderemiyor. Bu arada ikinci bir minik şeytan koymuş. Yine 6. dalgada bitirebilirdik maçı, onu söyleyeyim. En azından hani rakibimiz için bitirirdik. Oyun bitmeyi de bilirdi. Takım arkadaşım geçirmiş. Bakın bu turda ejderha kaplumbağa göndereyim. Kertenkele gönderiyorduk normalde biliyorsunuz. Daha fazla vursun diye. Burada da daha fazla tanklasın diye gönderelim. Ejderha kaplumbağa gönderelim. Burada değer olarak birazcık geride duruyorum ama bunu göstermek için işçi alacağım. Ya da hani çok da risk atmak istemiyorsanız bir tane koyun abi. Şöyle kenara koydunuz. 2 tane yine sıraya koyabilirim. Burada solucan göndersem mesela önce ejderha kaplumbağa tanklayacakken önce solucan tanklayacak ve ejderha kaplumbağam tanklayamayacağı için iyi olmayacaktı. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 minik şeytana da 6 hit tankladı. Yani 12 hit aldı ejderha kaplumbağamız. Neredeyse %30 cana düşmüştü minik şeytanlarından biri. Neden? Sadece income'ı kertenkele değil kaplumbağa olarak gönderdim ve rakibim geçirdi. Bunu ne yaparak yaptım abi? Çok basit bir şey yaptım. Ve bu arada burayı tutmuşum. Sadece neye baktım? Minik şeytanın zırhına baktım. Şöyle gizemli. Gizemli zırhı varmış. O zaman ben atağa da gizemli olduğu için gizemli bir şey göndermem lazım ki eksi %25 vursun. Tamamen bunu yaptık. Bunu da şöyle koyalım. Tamamen bunu yaptık. Yani büyü hasarı vuruyor diye gizemli zırh gönderdik. Biliyorsunuz ejderha kaplumbağanın gizemli zırhı var. Tek yaptığımız şey buydu. Burada 3 işçi alacağım. 3 işçi fazla olabilir. Bir işçi alalım. Ki burada geçiriyor gibi görünsek de geçirdik mi? 5. dalgayı tutamıyormuşuz. Ben de bir şeyler öğreniyorum abi. Öğrenmenin yaşı, elosu melosu yok. Onu da söyleyeyim. Ben tutar diye tahmin etmiştim ama tutamadık. Hiç önemli değil. Şimdi 6. dalgada zayıf olduğunu biliyorum rakibimin. Ama yine hiçbir şey yapmadım. Dino gönderdik. Burada bir tane de şöyle bir gönderim neden olmasın. Şimdi Dino gönderdik. Bir tane de kertenkele gönderelim. Normalde ben mesela 40 milyon, 46 milyonum olacak. Normalde ben bunu manuel olarak sıraya koymasaydım bunu 7. dalgada gönderecekti. 7. dalgada bir tane daha Dino veya topçuya muhtemelen mitimum yeteceği için onu gönderecekti. Ama ben bu tur geçireceğimi bildiğim için bu mitimumu bu tur harcadım. Neden? Çünkü geçireceğimi biliyorum. 2 tane rüzgar kartalı koymuş rakip. Gayet iyi. Hasar vursunlar diye. Çünkü hasar kaynağının olmadığını biliyor. 7-8'de geçiremeyeceğimi ben de biliyorum. Dolayısıyla tüm mitimumu burada harcadım. Rakibim geçirecektir. Aynen öyle. 3 tane geçirdi. Bir de kertenkelemizi geçirdi. Takım arkadaşımız da bir tane kertenkele geçirdi. Bu ne demek? Krala vurduk. Oradan birazcık gold kazandık demek. İşte almıyorum. Almam lazım çünkü.
almam lazım. Neden almam lazım? Mesela bir tane aldım bıraktım. Neden? Çünkü bir tane kasap koymayı düşünüyorum. O yüzden bir tane de bıraktım oraya. Gayet okey. Bir tane daha minik şeytan koyduk. Burada dediğim gibi mesela şunu da yapabilirim burada. Kral upgrade'i basabilirim. Dümenden bastım, adamı feedlemedim abi. Adamı beslemedim. Bir şey gönderseydim kesecekti çok rahat. Bunu istemedim. Ne yaptım? Kral upgrade'i bastım. Hem kralımız güçlendi hem de geriden geriye düşmemiş oldum. Aynı zamanda rakibi de beslemedim. Yani 3-5 gold demeyin. Yani kas ödemesi alıyoruz 21 gold için. Düşünün. Oyun boyu tek buff'ı 21 gold'la başlaman. Dolayısıyla bu ufak farklar çok önemli. Burada çünkü yeşil şeytanın zırhı gizemli olduğu için dostlar, buranın da zırhı hasarı büyü olduğu için yeşil şeytana az vuruyorlar. Burada rakibim mesela sıkıntıda görünüyor. Bunun sebebi de DPS yok. Hasar kaynağı yok. Yeşil şeytan tanklıyor ama isterse akşama kadar tanklasın. Bir hasar yok. O yüzden geçirdi. ...271 oluyormuş. Yani normalde işçi alabilirdim. Madem almadık, neye harcayalım onu bir düşünelim. Aslında direkt şuradan bir baş aşçı yapalım. Artık lifesteal de gelsin. Burada mesela 6 tane 7 oldu pardon. Niye 6 tane işçiyi sıraya koydum hemen? Gold'uma baktım abi 279. Bu ne demek? Neredeyse 300 demek. Ben diyorum ki ben işçiyi önceden sıraya koyarsam medium'um da artacak. Bu esnada oyun başlayana kadar, oyun başladıktan sonra işte wave'i kesme aşamasında bir tane hadi basalım. Bu 300'e tamamlanacak. Mesela 299 oldu hemen. Bu 300'e tamamlanacak. 350'ye böldüğün zaman 6 yapar. O yüzden 6 tane sıraya koydum. Neden yapıyorum bunu? 9. dalgada güçlüyüm abi. Benim tek DPS'im baş aşçı ve hükümdar. Anlık internetim gitti sanırsam. Evet. Bir anlık gittik. Rakibim yine geçirdi. Bir tane daha oyunu gönderdik halbuki. Takım arkadaşım shutdown verdi. Hoş hareketler değil. Mesela 4 işçi bile yapabiliyorum aslında. Yani biz oradan 30 gold'u kasarız diye düşündük. Ama nereden baksanız. Yani şunu yaptım yani artık siz düşünün. Neden yaptım bunu? Şunu geliştirmeme bile gerek yoktu ama hadi geliştirelim. 18 işçi olduk dostlar. Neden? 2 tane DPS'im var şu an board'umda. İkisi de darbe hasarı vuruyor. 9. 10. dalgada zaten darbe hasarı vuruyorum. Bir de bunu buffladım. Yani lifesteal de var. Daha ne isteyeyim Allah'tan. Umarım keyifli oluyordur abi videolar. Sıfırdan Master'a serisi özellikle. Çok umudum var seriden. Sanıyorum ki bu video serisi bize bir kitle kazandıracak. Daha çok kişiye hitap edeceğiz diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi hiç bakmama bile gerek yok aslında. Mesela dalga 10. Rakibimin hiçbir DPS yok. Yani rezalet. Ama yine bir şey yapmıyorum abi. Yine income göndereceğim. Hiç ekstra bir şey yapmayacağım. Kendimi yormayacağım. Neden? Ben oyuna yeni başladım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ekonomi. Sadece ekonomiye baktım. Matematik hesabı yapıyorum. Bir de şu tabloya bakıyorum abi. Şu tabloya bakıyorum. Kim nerede fazla vuruyor? Dalga bilgisine bakıyorum. Bu dalgada neler oluyormuş? Sadece bunlara bakarak. Bu arada burası şu hareket. Artık hükümdarımız oldu. Bu ne demek abi? Ben işçi alırım demek. Ben bu kadar yatırım yaptıysam. Bu arada mesela çarpma alıp mevcut canının %30'unu kırabiliriz rakibin. Bilemiyorum. Daha mı hızlı biter sanki. Burada çok yüklü bir gönderim yaptığım için bir tane daha zebani koyacağım. Çünkü income gönderdik ama 240 gönderdik. Vahşi savaşçı koymuş ama öldü. DPS yok.
Bizim hükümdar mahveder orayı. Bakmaya bile gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi %50 canla boss'umuz başladı orayı. Keşke şu ölseydi. Yoldayken birazcık hasar vuracak. 4600. 300 hasar vurdu. Gördüğünüz gibi. Ekstra bir şey yapmama gerek yok. Cellat alacağız buradan da. Hükümdarımızı bufflayacağız. Burada şurikenimizi geliştirebiliriz artık. Az da olsa büyü hasarı var. Duruma göre de bize ekstradan güç sağlayacaktır eğer şuriken verirsek eline. Bir tane Dyna gönderebilirim bu arada. Bir tane sıraya koyayım. 11. dalgada zayıf olduğunu düşünüyorum rakibimin. Ekstra bir şey yapmadım yine. Sadece etrafıma bakıyorum. Yani satranç tahtası olarak düşünün. Benim neyim var, rakibimin neyi var. Dalga ne, şey ne, şu tablo ne. Sadece böyle baka baka oynuyorum. Hadi bir tane de solucan benden gelsin. Oyun da burada bitsin. Direkt 2 tane 3 tane tankı öldü. Daha benim kirpilere yaklaşana kadar. Bu ne demek? Tankları kalmadı. DPS'lerin senin menekşelerin de yakında ölecek kardeşim demek. Yine gayet iyi hasar bıraktı menekşeler. Bildiğiniz gibi menekşeler kötü bir unit değil. İlk 2 maçımızda zaten menekşe oynadık. Birazcık işçi alalım. Burada mesela ekstradan bir şey yapmama gerek yok. Yine paramı harcamadım ama. Paramı neden harcamadım? Şimdi burada benim tek DPS'im hükümdar biliyorsunuz. Ya aslında bunlar da var ama bunlar çok önemli değil. Şöyle bir şey yapacağız. Zar atalım. Tamam, Phoenix geldi. Phoenix'i aldım. Shuriken'i çıkarttım. Çok önemli değil zaten, hani oyun buralara kalmadı, onu söyleyeyim. Burada yine bildiğiniz gibi 2 tane kasap yaptık. Birini geliştirdik, birini geliştirmedik. Bu ne demek oldu abi? %50 can çalma oldu. Bundan sonrasında bu arada 13. 14. dalgada hükümdar yok edeceği için ben burada artık 10 tane işçiyi, hatta 11 tane işçiyi sıraya koyuyorum. Takım arkadaşım 15'e gidelim bitirelim dedi. Umursamıyorum abi şu an. Yani düşük elo. Ekonomi yaparak kazanmayı gösteriyorum ben şu an. Kendisi de kusura bakmasın. Gördüğünüz gibi zaten bir ejder göndererek bile geçiriyorum ki daha 11. dalgada tüm mityumumuzu harcamıştık. Ekstradan bir şey yapmama gerek yok. 8 işçi, 9 işçi. Dokuz işçimizi aldık. Neden? Biliyorum ki burada hükümdar yok edecektir. Aynı zamanda Phoenix'imiz var. Mesela X320. Emin değil misiniz abi? Tutamayacağınızı mı düşünüyorsunuz? 18 gold'unuz var. Şu kadıncağıza 3 tane şuriken var. Güzel bir hasar bırakacaktır 3 tane şuriken. Senin tutmanı kolaylaştıracaktır. Ama ben tutacağımı bildiğim için kullanmayacağım. Bunu da ispatlamak istiyorum size. O kadar da olmasını istiyorum. Bu arada hani hiç fark ettiniz mi bilmiyorum. Hiç rakiplerde hani mityum biriktireyim, şu dalgada göndereyim görmedik. Hepsi otomatik gelir, açık şekilde oynuyor. Hükümdar orayı yok edecek. Ben de yok ettim diye tahmin ediyorum burayı. İnkam göndererek. İşçi sayımız fazla olduğu için inanılmaz bir baskı bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi hükümdar yok etti. Ben de yok ettim. Bakın takım arkadaşım %66 67 geçirim yaptı. Biz income gönderdik, %66 geçirim yaptık. Burada ben şunlara tıklasaydım zaten oyun çoktan bitmişti. Oyunun erken safhasında. Ama hiç gerek yok abi. Sadece gelir ve işçi odaklı oynadık. Yani dalga 13, 43 işçim vardı. Ki daha da alabilirdim yani 14. dalgayı da tutabiliyordum. Gayet güçlüydüm. Dostlar bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.